Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün Piyasalar Yorum'a ForInvest sponsor oluyor ve ForInvest'in ücretsiz canlı veri kampanyası da devam ediyor. Aşağıdaki açıklamalardan uygulamayı ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Canlı veriyi de kampanya boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bundan başka gümüş kampanyası da devam ediyor. Gümüş kampanyası da yalnız bir kişi sınırı var. Dolayısıyla acele etmeniz lazım bu kişilerden olabilmek için. Şöyle, ForInvest cüzdanına ilk kez üye olan altın veya gümüşte işlem yapanlar 10 gram gümüş kazanabiliyorlar. En az 1 gram altın veya 100 gramlık gümüş alımı yapanlar 10 gram gümüş kazanabiliyor. Dediğim gibi sınırlı sayıda kişi için geçerli. Ve de aşağıda açıklamalarda linkini göreceksiniz. Bu diğer şartları göreceksiniz. Kazanılan gümüşler Ağustos'un ilk haftasında ForInvest cüzdanına yapılacak. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi öncelikle Türkiye ile başlayalım. Türkiye'de bugün borsada bir düşüş var. Ama öyle çok büyük bir düşüş olmadı. Biraz daha yani bir şeyler olmadı. Burada şunu söylemek istiyorum. Yani burada işte erken faiz indirimi olacak. Bankalar öncülüğünde borsa çıkacak hikayesi var ama Türkiye'de de her zaman bir olaylar oluyor. Büyük turplar belirsizliği var diyoruz. O nedenle de yükselişler satış fırsatı oluyor işte. Bu kadar yani. Bu kadar. Burada artık yapılabilecek bir analizdir, bilmem nedir, işte yok FK'sı şudur falan. Bunlar geride kaldı. Bitti, o dünya yok artık. Yani burada büyük turplar belirsizliği var. O yüzden tamam, güzel çıkıyor. Bak, kötüledi borsayı, çıktı diyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz. Şöyle oldu, böyle oldu. Hadi hop, satışlar geliyor. Yani o zaman bu piyasa böyle uzun vadeli yatırım için şu anda uygun değil. Zamanında diyordunuz borsamız iyidir, güzeldir diyordunuz. Şimdi niye demiyorsunuz? O zaman 160 dolarda endeks. Bu kadarını da hak etmiyor diyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi öyle bir şey yok artık. Yani bir kere endeks şu anda 250 dolar. 250 dolarlık endekse iyidir, güzeldir. Bu ortamda denmez. Başka bir ortamda 500'e kadar yolu var. 250 şahane, %100 fırsat var deriz. Bu ortamda diyemeyiz. Öyle ya, yani büyük turplar belirsizliği var. Dolar TL tarafında ise 40'ı çıkmadı. Bir ara 40'ı çıktı. Oradan geri geldi. Yani dolayısıyla şöyle kısa vadede ben dolarda öyle bir yükseliş beklemiyorum. Çünkü müdahale ediliyor. Dolayısıyla para piyasası fonlarını önermeye devam ediyorum. Ama bu büyük turplar belirsizliği nedeniyle faizlerin gidişatı konusunda çok rahat değilim. O yüzden tahvillere yatırım yapan fonlar, yani borçlanma araçları ya da işte böyle değişken fon falan deyip içine tahvil dolduran şeyler, bunları tavsiye etmiyorum. 32 gün ve üzerindeki böyle vadeli mevduatları da tavsiye etmiyorum. Günlük mevduat ya da para piyasası fonu. Full likit olmak, gerekirse hızlı bir şekilde döviz cinsi yatırımlara dönebilmek lazım bu ortamda. Diğer şeyleri tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle olsa olmaz mı falan. Pazarlık yok bizde. Pazarlık yok. Günlük mevduat olabilir. Günlük faiz, yani gecelik faiz ya da para piyasası fonu. Hangi para piyasasını alayım? Onu mu alayım, bunu mu? Onu alayım, bunu mu? Geç. Senin çalıştığın banka neyse o bankanın bir portföy şirketi vardır, bir şeysi vardır. O para piyasası fonunu al. Çünkü en uzun süre alınıp satılabilecek olan fon odur. Hangi bankayla çalışıyorsun? Bilmem, İş Bankası'nda çalışıyorum. O zaman İş Bankası'nın fonunu al. Hangi bankayla çalışıyorsun? Garanti Bank. O zaman Garanti'nin fonunu al. Hangisi ise Ziraat'la çalışıyorsun? Ziraat'inkini al. Böyle yani. Onu al. Çünkü en uzun süre onu alıp satabilirsin. HSBC'de çalışıyorsun. HSBC'inkini al. Bu kadar yani. Şimdi buradan gelelim Amerika tarafına. Amerika tarafında şöyle. Şimdi deniyor ki burada
burada şey yapalım Amerika tarafında. Özet olarak şunu diyorlar yani. Başkan Trump süreyi 1 Ağustos'a kadar uzattı. Yani çok büyük bir olaylar olur, gümrükler artacak falan. O nedenle de çok büyük satışlar gelebilir. Pazartesi, salı falan derken öyle bir şey olmadı. Uzattılar. Bu bir. İkincisi genel olarak yapılan yorumlar evet çok iyi gitti borsalar, işte rekora gitti S&P 500, Nasdaq falan ama acaba bundan sonra hala daha devam eder mi? Devam etmesi için şöyle şeyler olması lazım falan gibi şeyler yazmışlar. Çok güzel ortam bu bizim için. En şahane şey. Çünkü endişeler var. Acaba rally bu kadar mı kalacak diye böyle. O zaman endişeyle yükselir bu borsa. Çok güzel bizim için. En iyi ortam yani. Çünkü çok iyi, herkes alsın, süper, boğayız falan diyorsa o zaman kork, işin sonuna gelmiş olabiliriz. Yani böyle. Ama ya belli olmaz şimdi bu işler ya daha kötüye giderse falan diyor. O zaman güzel. Devam yani. O zaman çıkar. Ağır ağır gider bu böyle. En güzel yükseliş de o. Çünkü ani bir yükseliş olduğu zaman da ani satış oluyor. Böyle kararlı bir şekilde gider yani. S&P 500'ü de beğeniyoruz. Şöyle S&P 500'de de bugün %yarıma varan yükselişler söz konusu. 6400 birinci hedefimiz devam ediyor. Nasdaq'ı da beğenmeye devam ediyoruz. Nasdaq'ta da 26.000'lik şurada işte 26.700'lük hedefimiz devam ediyor. Bunu da bana soranlar oluyor. Nasıl yaptın diye. Arkadaşlar bu teknik analiz sırları eğitiminde anlattığım kendi özel metodumdur. Teknik analiz sırları eğitimine de 1 Ağustos'ta zam geleceğini burada bir kez daha hatırlatayım. Halen daha zamsız fiyattan alabilirsiniz. Eğitime katılabilirsiniz. kanalfinans.info adresine bakmanız yeterli. Şimdi bundan sonraki mevzu Bitcoin. Şimdi Bitcoin'de alın dedik şu 108.000'den sonra aldınız, şimdi tutuyorsunuz. Şimdi bakın bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Bitcoin şöyle geldi 111.000'e. Her haftalardan beri burayı geçemiyor. Ve bu arada da bir sürü al-satlar yaptırıyor size yani. Bilmiyorum, burada şu Ichimoku'da ileride böyle daha zayıflayacak ister istemez. Önümüzdeki haftalarda bu Bitcoin'de bir karar verecek bu piyasa. Onu söyleyelim yani. Bu gidişat çok böyle boğa piyasası göstermiyor bana. Şu total markete bir bakalım. Total piyasa bakın şu 2024 sonundakinden daha zayıf şu anda. Ve total piyasa şu %23.6'lık Fibonacci seviyesinde geçemiyor yani. Burada var bir problem. Burada bir problem var. Burada bu kadar olaylar oldu. İşte Trump gelecek, bilmem ne olacak falan. Tamam, hepsi oldu etti ama burada bir sıkıntı var bu piyasada bence. Ve bu önümüzdeki dediğim gibi birkaç haftaya belli olacak burada. Ya buradan böyle kıracak yön ve o zaman çok güçlü bir yükseliş başlayacak. Ya şu anda mesela Bitcoin'de tutulan bir piyasa bu. Şöyle dominance'a baktığımızda halen daha çok yüksek. 65'te bir dominance var. 66'ya kadar neredeyse gelip geri gelmiş ama yani hem altcoin rallisi olmuyor, hem Bitcoin geçmekte zorlanıyor, hem total daha düşük falan. Ya bilmiyorum. Önümüzdeki 1-2 hafta bir takip edelim ama burada da belki bu işlerin sonuna gelmiş olabiliriz yani. Ether'e bakıyoruz. Ethereum bakın zirvesinden ne kadar uzakta aslında. Ethereum'da şöyle 2500 geçince alın demiştik. Şimdi aldınız, tutuyorsunuz. Tekrar alım için 2600 geçilmesi beklenmeli. 2500 birinci destek, 2400 ikinci destek. Bu böyle. Ripple'ı beğeniyorum. Ripple alın demiştim. Şimdi gene Ripple alın diyorum. Şöyle 2.34'te geçildiği için Ripple almaya devam. Ripple şu düşeni falan da kırdı yani. Güzel gidiyor. Ripple'da bir sonraki hedef 2.50.
Ripple tekrar belki bir daha bir şöyle yapacak, 2.50'nin üzerine biraz deneyip belki ondan sonra bir daha satış gelecek. Ripple'ı beğenmeye devam ediyoruz. Amerikan 10 yıllıklarda bugün gene biraz yükseliş var. O yüzden TLT'de yeni alım önermiyoruz. Bir değişiklik yok görüşümüzde. Gelelim gümüşe. Şimdi bugün güzel bir soru geldi bir takipçimden. Dedi ki gümüşe satış geliyor. Altına satış geliyor. Gümüşe de satış geliyor. Fakat sonra bakıyoruz. Gümüş toparlıyor bunları. Ve tekrar çıkmaya başlıyor. Ama altında böyle olmuyor. Bu ne demek? Bu gümüşün evet ilk sert harekette korelasyon nedeniyle altınla birlikte düştüğünü ama piyasanın bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ve tekrardan toparlandığını, altın karşısında güçlendiğini gösteriyor bize dedim. Yani tabii kısa yazdım, bu kadar uzun anlatamadım ama yani bu onu gösteriyor. O yüzden gümüş beğenmeye devam ediyoruz. Gümüşü beğenmeye devam ediyoruz. Bak altın beğenmiyoruz, gümüşü beğeniyoruz. Yani bunu da burada tekrar hatırlatalım dedik. Peki altında durum ne? Çünkü öyle de soranlar oluyor. Diyor ki ya ben altın alıyorum. Başka da bir şey almıyorum. Diğer hiçbir şeylerden anlamıyorum. Bana altını ne zaman alacağımı söyle. Şimdi ben de diyorum ki hayır, şimdi beğenmiyoruz. Şimdi bakın altında şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi ben dedim ki bu uzun vadeli yapmış olduğum altın analizinde bir döngü var altında. Sert bir yükseliş oluyor. Arkasından 65 çubuk, yani 65 işlem günü, 91 takvim günlük bir bekleme süresi oluyor ve ondan sonra eski zirvesini de kırıp daha yukarı bir seviyeye gidebiliyor altın demiştim ve bu şekilde gidiyor, bu şekilde devam ediyor. Bu elbette sonsuza kadar böyle gitmez yani. Bir noktada da bu döngünün bitmesini bekleriz. Şimdi dedim ki bu aslında 22 Nisan'da falan, hatta 22 Nisan'dan da daha önce, 2 gün önce bitmesi gerekirdi. Yani yükselişin. Ama jeopolitik gerilim nedeniyle 2 gün daha fazladan sürdü bu. Şimdi biz 3 aylık bu dinlenme dönemine geliyoruz. Bu 3 aylık dinlenme döneminin sonunda bakalım ne olacak? Tekrar bir eski zirveyi kırıp yoluna devam mı edecek? Yoksa bu döngü burada bitecek mi? Şimdi bunun sürenin de bitmesine şu andan itibaren 2 hafta kaldı. Yani 2 hafta geçtikten sonra 21'inden sonra, yani 22 Temmuz'da tabii bu 2-3 günde şaşabilir. Ama yani bu ay bitmeden bu döngünün ne durumda olduğunu anlayacağız biz. Belki eğer burada tekrardan bir yükseliş, yeni bir zirve falan görmüyorsak, o bir yükseliş, sonra 3 ay bekle, sonra tekrar yükseliş. O döngü, büyük döngü tamamlanmış olabilir. O zaman bu altın sizi belki daha bir sene falan bile bekletebilir yani. Öyle bir şey olabilir. O yüzden kritik. O yüzden bugünlerde yeni alım önermiyoruz. Zaten vaktinde sattınız. Para piyasası fonuna geçtiniz. Kazandınız. Çok güzel. Kazanmaya devam edin. Orada zaten kazanıyorsunuz. Baştan anlattım zaten durumu. Kazanmaya devam ediyorsunuz. Burada bir hareketlenme olacak olursa, tekrar 3400'ün üzerine çıktı falan gibi, o zaman yeni alım öneririz. Ama şu anda önermiyoruz. Çünkü bir sürü de olay oldu. Yani Amerika-İran çatışması da oldu. Gene de altın gelip o 3500 dolar zirvesini görmedi. 3432'den geri geldi. İşte o yüzden bu döngü bitebilir. Ama bitip bitmeyeceğinden emin değilim. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde belli olacak. Benzer şekilde Bitcoin'de de belli olacak. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde. Bir takım şeyler o zaman belli olacak. Mesela Amerikan borsası için öyle demiyorum. Orada pozitifim çünkü. Zirve, birkaç gün, 2-3 gündür bir daha zirve, biraz daha duruyor, bir daha zirve. Orada trend güçlü yani. Bu ikisinde güçlü değil. Gümüşte daha güçlü. Biraz daha altın baskı oluşturuyor, altın aşağı yönde hareketler, ama gümüş tekrar yukarıya deniyor, tekrar yukarıya deniyor. O yüzden Nasdaq'ı beğeniyoruz, S&P 500'ü de beğeniyoruz, gümüşü de beğeniyoruz. Para piyasası fonunda da kalınabilir diyoruz ama bunun haricinde bugünlük de bu kadar.